Yayını terk ettim. Sonra yayının beni terk ettiğini düşündüm. Ama galiba sadece kendimi sessiz aldım. Bir dönüş değil. Bu bir parazit. Bu bir set denemesi. Merhaba. Ben hala kim olduğumu çözmeye çalışıyorum. Ama elimde bir mikrofon var. Yani konuşacağım. Dinlemeyebilirsiniz. Ama konuşacağım. Son zamanlarda fark ettiğim bir şey var. Bazen bir şeyler bırakıyorsun ve bunu fark etmiyorsun. Çünkü bırakmak çoğu zaman düşündüğümün aksine sessizce gerçekleşiyor. Bağırmadan, bir açıklama yapmadan sadece yapmamaya başlıyorsun. Eğer bir takipçimsen fark etmişsindir. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorum. Yani uzun video yüklemiyorum. Yatay video. Başta inan bunun böyle olacağını düşünmüyordum. İlla dönerim diye 4-5 ay geçti. O ay yoğunum dedim. Zaten kısa videolar yüklüyorum de kendimi kandırdım. İşte o ara boynumda bir fıtık çıktı. Sağlık sorunlarım başladı. Dedim Melto ekrana bu kadar uzun süre bakamazsın, zor oluyor falan. Ama sonra bir sabah baktım ki her şey tıkırına girdi ve ben yine de uzun videolarım olan o klasöre girmiyorum. Açmıyorum. Yani adeta gözüm o dosyayı atlıyor. Yok sayıyor onu. Bir ertesi sabah yine aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor. Ve sonra kendime sordum. Ya ben gerçekten ara mı verdim? Yoksa bir şeyi bıraktım mı? Bu video da işte bu soruların izinden gidiyor. Uzun videoları bırakmak, görünürde aslında içerik formatını değiştirmek gibi duruyordu. Yani kendimi kandırdığım şeylerden biri buydu. Ama aslında bıraktığım şey çok daha derinde bir şeydi. Kendime yüklediğim bir kimlikti bu. Öğretmen kimliğimden içerik üreticiliği kimliğine geçmiştim. Ama içimde hala öğretmenliğime tutunan bir yan vardı. Ben tabii ki hala öğretmenim ama açıkçası bu kimlik karmaşasını yönetemedim. Sanki öğretmenliği bıraktım, onu yapamadım, yapmak istemedim cümlelerini kabul etmemek için yeni kimliğimde kendimi fazladan ispat etmeye çalışıyordum. Yani denemelerimi falan da toparlasak en fazla 2 yıldır içerik üretiyorum. Ama kendimden çok şey bekliyorum. Çünkü benim için video üretmek bir meslek değildi. Bir kanıtlama savaşıydı adeta. Kendime, beni itenlere, beni yeterli görmemiş herkese. Ama İtiraf etmeliyim bu savaş beni bayağı bir yordu. Saatler süren montajlarım, 2 gün uykusuz kaldığım geceler, sadece ay başına yetişsin diye bitirilen projeler. Yoruldum ve sonunda hiç tahmin edemeyeceğim bir şekilde durdum. Bilgisayarın başındayım. Kurgu programım açık. Ama da her şeyin başındayım gerçekten. Biraz renk yapabildim. Biraz sesine bakabildim. Yani ne bir müzik seçtim, işte ne bir b-roll koydum, işte stok video ekledim falan. Normalde hani bunlarla hemen hızlıca doldururum içeriye. Mesela bölümlere ayırırım. Öncelikle bununla başlarım. Ama yapamıyorum. Bilmiyorum, gelmiyor bir şeyler içimden. Beni izleyen kişiye geçirebilmek için hissi işte müzikler ekliyorum. Efektler koyuyorum. Bir şeyler ekliyorum. Ama bu sefer hiçbirine elim gitmiyor. Yani bunun 2 sebebi olabilir. Belki de artık gerçekten video yapmaya çok uzaklaştım. Ve bu uzaklık kurgunun değil de benden bir parçanın uzaklaşışı gibi. Yani sessizce bir şeyler ayrılmış gibi içimden. İçimden bir ses şöyle diyor. Tamam işte çektin, konuşuyorsun. Koy işte böyle yeterli. Ama başka bir yanında hani şu an en başta söylediğim gibi daha başlamadım bile. En başındasın diye benim içimi yiyor. Ve ben de sanırım bu 2 ses arasında sıkışıyorum. Bu videoda bırakmaktan bahsediyorum ya. Şu an bu bölümleri koyarım bilmiyorum ama belki de şimdi tam olarak bunu canlı canlı yaşıyorum. Bir yandan bırakmak istiyorum. O ürettiğim hali, o uğraşmışlığı. Ama bir yandan da hala eskisi gibi iyi bir iş çıkarmak istiyorum. Ve şimdi şu an fark ediyorum ki belki de bu videonun en gerçek bölümü belki de şu an yaşanıyor. Başlayamamak, yarım kalmak, oyalandıkça uzaklaşmak. Ama belki de diyorum ki kendime bu da bırakmanın bir hali olamaz mı? Belki sen de bazen böyle hissediyorsundur. Bir şeyler gerçekten yapmak istiyorsun ama elin gitmiyor. Sebebini bile bilmiyorsun belki. Ben de tam olarak öyle bir yerdeyim. Ve bu hissin kendisi de bırakmak üzerine söylediğim her şeyin bir parçası. Kurguya bakarken bu videonun bitmemiş değil, aynı zamanda hissedilmemiş. Bazen de çok fazla hissedilmiş yerler olduğunu fark ettim. O yüzden bu anda kaydetmek istedim. Kurgunun içinde değilim belki şu an ama duygunun tam içindeyim. Videoda bırakmaktan bahsediyorum. Ama yani detayla uğraşmamak için o kadar boğuşuyorum ki. Yani ben bu videoyu sadece anlatmıyorum. Gerçekten sonuna kadar yaşıyorum. Peki, bu yaşadığım anların hepsi bırakmanın bir parçası ve kesinlikle eminim.
Peki neden bırakamıyoruz? Neden bırakmak bize zor geliyor? Bırakmak kulağa oldukça basit geliyor değil mi? Elindekini yere bırakıyorsun ve arkanı dönüp gidiyorsun. Ama işte mesele bu değil. Çünkü biz bir şeyi sadece elimizde tutmuyoruz. Onu zihnimizde, kalbimizde, hafızamızda tutuyoruz. O tuttuğumuz şey bize iyi gelmese bile bırakmak çoğu zaman acı veriyor. Peki neden böyle? Neden bir alışkanlık, bir ilişki, bir şehir, belki bir fikir artık bizi sıkıştırdığı halde ondan vazgeçemiyoruz? Çok basit bir durum var aslında. Tanıdık olan şey bize güvenli geliyor. İster sağlıksız bir ilişki, ister işe yaramayan bir alışkanlık olsun. Eğer yeterince uzun bir süre bizimle kaldıysa onu tanıdık olarak etiketliyoruz. Ve tanıdık olan her şey bizim için güvenli olarak kodlanıyor. O yüzden bilinmeze doğru atacağımız her adımda içimizde bir direnç beliriyor. Bu direnç tembellik ya da kararsızlık değil aslında. Kendimizi koruma refleksimiz. Bu kendime ve etrafıma pek itiraf etmeyeceğim bir şey. Ama yaklaşık 6-7 ay önce sigarayı bıraktım. Benimle uzun bir süre vakit geçirdi. Bunca zamandır sağlıksız bir alışkanlığı sürdürüyordum aslında. O kadar hayatımda olmuş ki, onunla o kadar vakit geçirmişim ki benim için güvenli ve tanıdık liman derler ya, o hale gelmişti. İşime yaramayan bir alışkanlıktı. Ama her bağımlılık gibi bir düzenin, bir duygunun, bir boşluğun içine yerleşmişti. Bu yüzden sadece bırakıyorum demek yetmedi. Alışkanlıklar için neler yapmak gerektiğini etraftan duyuyoruz, bir yerlerden okuyoruz. Ben de ortamı değiştirmem gerektiğini biliyordum. İmkanım vardı ve gerçekten uzaklaştım. Bana onu hatırlatan ne varsa, alışkanlıklar, kokular, sosyal tetikleyiciler, hepsini uzak tuttum bir süre. Ve zamanla fark ettim ki sadece nikotini değil, onunla birlikte gelen dopamini de arıyormuşum ben. Küçük bir ödül hissi, böyle minik bir rahatlama. Ama ortam değişince o ödüle giden yolda kayboluyor. Ve ben yavaş yavaş aramamaya başladım. Artık onu sabah kahvesiyle bağdaştırmıyordum mesela. Artık bir boşluk hissettiğimde aklıma ilk gelen şey o olmuyordu. Ve belki de bırakmanın en önemli kısmı bu. Sadece alışkanlığı değil, onu besleyen çevreyi de değiştirmek. Bazen bir alışkanlıkla vedalaşmak için bunu sadece istemek değil, hayatına yeniden bir şekil vermen gerekiyor. Bırakamama sebeplerimizden bir tanesi de psikolojik yatırımlarımız. Mesela yıllardır sürdürdüğün bir işi düşün. Artık seni heyecanlandırmıyor bile. Sabahları kalkmak bir zulüm gibi hissettiriyor. Ama bırakamıyorsun. Çünkü oraya emek verdin. Zamanını koydun. Belki kimliğini bile o işin üstüne kurdun. Sahip olduğumuz bir şeyi sırf bizim olduğu için değerli sanıyoruz. Bu bir eşya da olabilir, bir İnsanla olan ilişkin için de geçerli olabilir. Ve işin garibi şu, bırakırsak sanki emeğimiz boşa gidecekmiş gibi hissediyoruz. Halbuki o emek seni bugünkü haline getirdi. Aslında düşündüğün gibi boşa gitmedi. Ama artık seni ileri götürmüyorsa belki de bırakman gerekebilir. Bazen bir şeyi bırakmak, o şeye duyduğun değeri inkar etmek, yok saymak demek değil. Bence burası çok kritik. Yani benim için böyle. Aslında tam tersi, ona hak ettiği gibi bir veda yapabilmektir. Bir tulum var mesela evde. Zamanında Karadeniz gezisine çıktığımızda almıştım. Daha doğrusu oradayken açık bir müzik marketi, bir dükkan bulamadığım için inat bu ya, İstanbul'a döndüğümde evime sipariş ettim. Bu kısa süreli emeğim bile resmen ondan vazgeçmeme engel oluyor. Çalmayı hiç öğrenemedim. Öyle aldığım yerde, bıraktığım yerde duruyor aslında. Çünkü içimde hala belki bir gün çalarım diyen bir his var. Bir yandan da biliyorum, o tulumu bırakmak benim için aslında o hayali bırakmak demek bir yandan. Ama o hayal bazen bir nesne olmuyor. Bazen bir versiyonun oluyor. Olamadığın ama olmak istediğin bir halin. Ve işte onları bırakmak en zoru. Bırakmanın insana neden zor geldiğini düşününce aklıma başka bir basamak daha geliyor. O da etrafımız ne der düşüncesi. Çünkü bırakmak bize aslında bir zayıflık gibi öğretildi. Bir şey yarım bırakmak, başaramamak gibi algılandı. Oysa bazen en güçlü eylem bırakmamak değil, bir şeyi bırakmayı göze almak olamaz mı? İşte tam bu noktada da karşımıza bir şey çıkıyor. O da toplumsal bakış. Çünkü dışarıdan gelen sessiz ama ağır baskı şöyle sesleniyor. Ama sen bu yola girdin bir kere. Bu kadar yıl okudun, boşa mı gitsin? İstikrar önemlidir. Sakın pes etme. Ve fark etmeden başka insanların gözünde kararlı insan imajını sürdürmek için içimizde aslında bitmiş şeyleri taşımaya devam ediyoruz. Aslında çoktan içimizde bitmiş bir ilişkiyi sürdürüyoruz mesela. Ruhumuzu sıkıştıran bir işi yapmaya devam ediyoruz. Yorulduğumuz bir şehirde yaşamaya çalışıyoruz. Sırf
başladığımızı bitirelim, yarı yolda kalmayalım, insanlar ne der demeyelim diye bunları yapmaya devam ediyoruz. Ama şunu kimse söylemedi. Yarı yoldan dönmek de bir karardır. Bir şeyin sana iyi gelmediğini fark etmek, gelişimin ta kendisidir. Toplum bize istikrarı kesinlikle öğretti ama istikrarla inat arasındaki farkı asla göstermedi. Bende de hep güçlü görünmeliyim imajı var. Her zaman üretken, her zaman ilham verici, yaratıcı bir şeyler yapıyormuşum gibi görünmek zorunda gibi hissediyorum kendimi. Benden sanki bu bekleniyor gibi. O yüzden bir videoda sadece dümdüz konuşmak, bir şey anlatmak çok anlamsızmış gibi geliyordu bana. Tam sayı yanlış veriyor olabilirim ama yaptığım bu kısa videolarda 100. güne geldiğimde içimden bir ses artık yeter dedi. Üstüne hiçbir kurgu yapmadan öylesine konuştuğum gibi koydum onu. Çok utandığımı itiraf etmeliyim. Ama ondan sonra bilmiyorum neden denk mi geldi ama normalde izlenmelerimin 2 katına çıkmaya başladı. Ben bir şeyleri bıraktım ve fark etmediğim, hiç planlamadığım şekilde yeni bir yerlere alan açmıştım. Ben tanıdığım çevremin beni alkışlamamasından korkarken tanımadığım bir çevrenin yepyeni alkışlarıyla karşılaştım. Bırakmak neden zor? Bırakmanın en zor yanlarından biri de şu aslında. Bazen bir şeyleri bırakırsak kim olduğumuzu kaybedeceğimizi sanıyoruz. Ben yazarım, ben bu ilişkinin içinde biriyim, ben bu şehre aitim. Ve bunları bırakırsak ben kimim sorusu kalıyor geriye. Ama belki de en özgürleştirici yer tam da orasıdır. Çünkü o boşluk yeni bir benin doğabileceği tek yer olabilir. Ben bir öğretmenim ve eğitmenliğimin dışında bir şey yaparak o kimliğimi kaybediyorum diye çok bocaladım. İşin ilginç yanı bir yandan da o eski kimliğimin anılarını geride bırakmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir akşam yaşadım. Arkadaşlarımla oturuyoruz, normal sohbet ediyoruz. Onlar da benim gibi müzik öğretmeni. Benzer şeyler yaşadık, o yüzden aynı yollardan geçtik, aynı okullarda okuduk. Bir noktadan sonra sohbet ederken içimde bir şey kırıldı. Benzer sohbetleri hep yaparız. Ama ilk defa beni kıran, beni yoran bölümleri bu kadar içten, bu kadar şeffaf paylaştığımı gördüm. Kendimi ağlarken buldum hem de hıçkıra hıçkıra. Eski öğretmenlerimden bahsettim. İstediğim okula giremediğim yıllardan konuştum. Bu yüzden içimde kalan utançtan bahsettim. Çok çabalayıp aslında elde edemediğim sonuçlardan. Ama en çok da bırakamamaktan. Ben bunların bana nasıl hissettirdiğini biliyorum ama bu kadar ardımda bırakamadığımı bilmiyordum. Basitçe hallettim sanmıştım. Çünkü üstünden neredeyse 20 yıl geçmiş şeylerdi. Şu anki kendime sorsam, isteyip de yapamadığım o eğitim hayatının bana sunduğu yollarda yürümek istemem. Anladığım kadarıyla olmayışına değil de olduramayışıma ve o sırada yaşadığım baskılara çok içerlemişim. Bu konuşmanın en ilginç kısmı, anlattığım onca şeye rağmen ertesi sabah konuşmayı tam olarak hatırlayamıyordum. Sanırım içimdeki bir yarayı açtım ama o bahsettiğim şeyleri o kadar derine gömmüşüm ki bununla yüzleşmemek için tekrar unutmayı tercih ettim. Aynı bu zamana kadar yaptığım gibi tekrar gömdüm hatıralarımı. Tüm gün sanki bir mezarı açmış ve onu tekrardan doldurmuşum gibi hissettim. Kendime bir de bununla yüzleşme cesaretim olmadığı için kızdım. Bana o gece konuştuklarım hatırlatıldıkça hatırladım. Ama hatırladıkça da utandım. Ve işte o an fark ettim. Ben hala geçmişe bağlıyım. Bunun üstünde çalışmazsam bıraktığımı sanıp onunla asla vedalaşamayacağım. O öğretmenlere, o utanca ve o olamadıklarıma. İşte böyle aslında bıraktım sanıyoruz. Benim gibi benzer bir şeyler yaşamış olabilirsin. Aslında bıraktım sanıp tekrar yüzleşiyor, tekrar karşılaşıyor. Benzer duyguların seni tetiklediğini fark ediyor olabilirsin. Çünkü bırakmak aslında unutmak değil. Bırakmak artık taşımamaktır. Ama taşımayı bırakmadan önce de ne taşıdığını görmek gerekiyor. Ve işte bu çoğu zaman en zor kısmı oluyor. Çünkü bazı yükler öyle en derinimize işler ki onları taşımayı değil, onlarla yaşamayı öğrenmişizdir. Ve gün gelir kendimize bıraktım deriz ama aslında sadece bir kutuya koyup dolabın arkasına itmişizdir. Sen de yaşadın bunu. Bazen bitti dediğim bir ilişki şarkılarla geri geldi. Bazen geçti dediğim bir travma hala rüyalarında yaşıyor. Bazen affettim dediğim biri hala içinde bir cümleyi tamamlamadan duruyor. Ve sen bıraktım sandığın o duyguyu bedeninde, ses tonunda, tetiklenmelerinde taşımaya devam ediyorsun. Bırakmak o yüzden sadece zihinsel bir karar değil. Bir bütün halinde izin vermek aslında. İçimizde olanı da bırakmamız gerekiyor. Yani rüyalarımızdan, reflekslerimizden, hatırlamak istemediğimiz kelimelerimizden. Hepimizin vardır böyle bıraktım sandıkları. Üniversitede reddedildiğim bölüm,
Çocukken utandığın o an. Ben böyle olmamalıyım diye bastırdığın o kişilik parçan. Ailen artık umrunda değil deyip yine de beğenilmek istediğin o parçan. Sana ait olmayan ama sırf sevdiklerin taşıyor diye senin de taşıdığın inançlar. Ve belki de en çok da şunu bırakmayı bilmiyoruz. Ben böyle biri değilim. Ben öyle biri değilim. Çünkü bu cümleyle birlikte bir sürü versiyonumuzu çöpe atıyoruz. Oysa belki de bırakmamız gereken şey olmak zorunda olduğumuz kişi değil, olamadığımız kişiyle savaşmak. Bazen bir şeyi bırakmak bedenen de olur. Bir sabah uyanırsın ve artık onu düşünmediğini fark edersin. Bir cümleyi kurarsın, artık gözlerin dolmaz. Ya da bir gece olur, bir anda ağlamaya başlarsın. Hatırlayamadığın bir yerden dökülür kelimeler. Ve sen aslında orada tam olarak bırakırsın. Bilinçli bir veda değil belki ama bedeninle gelen bir bırakış. O ağlama anı belki de içinde yıllarca susturduğun o çocuktur. Belki de ailene duyduğun yasın yeridir. Ve belki de o an İlk defa sadece bırakmazsın. İçinden gerçekten çıkmasına da izin verirsin. Bıraktığını sandığın şeyleri tekrar şöyle bir düşün. Belki hala taşımaya devam ediyorsundur ve bırakmanın vakti gelmiştir. Ama önce kendine şunu söyleyerek başlayabilirsin. Ben bunu hala taşıyor muyum? Çünkü bazı şeyleri bırakmak için hala içimizde olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ve sonra belki ilk defa sadece zihinsel değil, kalpten bir veda geliyor. İçimizden çıkmasına izin verdiğimiz o an başlıyor. İşte gerçek bırakış böyle bir şey olabilir. Peki bir şey bıraktığında gerçekten ne olur? Belki de bu videonun en önemli sorularından biri bu. Hiçbir şey hemen olmuyor. Önce bir boşluk olur. Sonra belki bir pişmanlık. Sonra sessizlik. Ve eninde sonunda bir alan açılır. Ama o toprak önce boş kalmak zorunda. Bazen de insanlar şunu soruyor. Ama bırakırsam ne olacağını bilmiyorum. Evet bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ve bazı şeylerin bence cevabı olması da gerekmiyor. Ama belki de en iyi şeyler o bilinmeyen yerden gelecektir. Çünkü bilinmeyen bir potansiyelin evidir. Ve bırakmak o kapıya yakınlaşmaktır. Bu bir yetenek olabilir. Belki yepyeni bir dost olabilir. Belki hiç ama hiç beklemediğin o rahat nefesi almaya başlayacaksındır. Hepsi senin beklediğin değil de o boş bıraktığın yerde duruyor olabilir. Mucizevi bir şeyler beklemiyorum. Bence öyle ışıklar falan yanmayacak. Ama bir şey değişecek. Ben değişeceğim. İçimde eskiden böyle videolar yaparken bir gerginlik, bir heyecan olurdu. Acaba iyi oldu mu? Yeterince ilgi çeker mi? Bu emek karşılığını bulur mu? Şimdi ben daha çok şunu düşünüyorum. Bana iyi geldi mi? Ben gerçekten bunu söylemek istiyor muyum? Ya da yükledikten sonra içim rahat mı? Yani evet hala içerik üretiyorum ama bu sefer farklı bir yerden. Daha az kasarak, daha az ispat etmeye çalışarak ve en önemlisi daha çok bırakarak. Yani şunu fark ettim kendimde. Bazen iyi olsun diye uğraşırken kendimi yok sayıyormuşum aslında. Bazen şahane bir video yapmaya çalışırken içimden gelen o sadeliğin sesini kısıyormuşum. Şimdi diyorum yap gitsin. Burası benim alanım zaten. Kötü mü oldu? Olsun. Ben bugün de böyle hissediyorum. Belki daha az kişi izleyecek bu şekilde. Ama şunu biliyorum ki ben kendimi daha iyi duyuyorum. Ve bence aslında mesele tam olarak bu. Kendine dönmek, kendine alan açmak ve bazen biraz salmak. Çünkü bazı şeyleri bıraktıktan sonra değil, bırakırken iyileşiyorsun. Kasmadan, zorlamadan, yeterince iyi mi demeden. Sadece olduğu gibi aktığında bir şeylerle yeniden bağlantı kuruyorsun. Bu yüzden şu anda video yapmak belki eski anlamını kaybetti ama yeni bir anlam kazandı. O da daha çok samimiyet olabilir. Şimdi burada bu videonun sonuna geldiğimizde sana da sessiz bir soru bırakmak istiyorum. Sen hala içinde tuttuğun neyi bırakmak istiyorsun? Bir fikir, bir kimlik, bir duygu. Belki sadece bir versiyonun. Onu bırakmak seni eksiltmez. Belki de ilk defa gerçekten tam haline yaklaştırır. Eğer dilersen yorumlara yaz. Belki senin bıraktığın şey başka birine cesaret olur. Bazen bir şeyleri bırakmak, yeniden başlamak demek. Ama bu kez kendine daha yakın bir yerden.
videoları tek başıma hazırlıyorum. Bazen 98 kez olmuyor bu ya deyip 99. seferde yapıyorum. O yüzden senin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Bu video beğenildi mi acaba diye geceleri tavanı izlemek yerine yeni video fikirleriyle zihnimi doldurmak istiyorum. Senin bir beğenin, bir yorumun, bir paylaşman inan ilaç gibi geliyor. Görüşmek üzere ve unutma, bazı şeyleri bırakınca başka şeylere yer açılıyor.